Osmanlı Devleti'nce Doğu sınırlarının korunması amacıyla yapılan ve 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin geçtiği Aziziye tabyası başta olmak üzere birçok tabya bugün Erzurum'da tarihin izlerini taşımaktadır. Erzurum, Türkiye'nin doğusunda bulunan tarihi şehirlerden birisidir. Erzurum'daki tabyalar ise şehrin girişinde yer alan kentin en meşhur ve turistik tarihi yerleri arasındadır. Bu videoda Erzurum'daki Aziziye ve Mecidiye tabyalarını anlatacağım. Erzurum'daki bu meşhur tabyaları anlatmaya başlamadan önce kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak bu ve benzeri videolara herkesten önce ulaşabilirsiniz. Ayrıca izlediğiniz video hoşunuza giderse beğenebilir, görüş ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. İyi seyirler. Erzurum'da yapılan ilk tabyaların tarihi 18. yüzyıldaki Osmanlı-İran Savaşı'na kadar uzanır. Ancak en büyük tabyalar 19. yüzyılın başından itibaren Rusların Doğu Anadolu'ya yaptıkları baskın ve istilalardan şehri korumak amacıyla inşa edilmiştir. Şehrin çevresinde görüş açısı yüksek tepelere inşa edilen bu stratejik yapıların sayısı 22'yi bulmaktadır. Bu tabyaların içerisinde karargah binaları, eğitim sahaları, yemekhaneler, askeri barınaklar, sarnıçlar, pusu odaları vardır. Tabyalar bazen tek, bazen de birkaç büyük yapının birleşiminden meydana gelir. Aziziye tabyaları Erzurum'da Sultan Abdülaziz'in son yıllarında yapılan 3 tabyadır. Kentin Kars Kapısı denilen kesminin kuzeydoğusundaki Topdağ Yaylası üzerinde bulunur. Tabyalar halk arasında 93 Harbi adıyla bilinen 1877-1878 Türk-Rus Savaşı'nda kullanılmıştır. Erzurum-Kars karayolunu kontrol altına almak amacıyla 1867-1872 yılları arasında Sultan Abdülaziz devrinde Erzurum valisi Fosfor Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bütün Erzurum'un ve istihkamlarının kilidi sayılan Topdağ denilen bu tepede yapı bir hilal oluşturacak biçimde 3 ayrı tabyadan oluşur. Bu 3 tabya birbirine bir siperle bağlanmıştır. Aziziye bir tabyasının orijinal planına göre girişteki ve güneybatıdaki bölümü ayaktadır. Yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki bu kısım 2 katlıdır. Cephesi doğu, kışlaları da batı yönündedir. Kullanıldığı dönemde 8 büyük koğuş ile geniş 3-4 sofası, subay odaları, mutfak ve ambarla 4 su kuyusu vardı. Kan izlerinin hala taşlarında olduğuna inanılan tabya büyük bir kahramanlık göstergesidir ve Nene Hatun gibi bir Osmanlı kadınının büyük cesaretini akıllara getirir. 1 numaralı Aziziye tabyasının doğusunda Aziziye anıtı ve Nene Hatun'un mezarı bulunmaktadır. 9 Kasım 1877 Erzurum'un ve Erzurum insanının zafer günlerinden biridir. 9 Kasım günü Erzurum insanı ile Türk ordusu el ele vererek Türk milletinin sıra dışı bir kahramanlığını tarihe altın harflerle yazmıştır. Ordu millet bütünleşmesinin en güzel örneklerinden biridir. Aziziye 3 tabyası 1869-1873 yılları arasında Fosfor Mustafa Paşa'nın projesi üzerine inşa edilmiştir. Pasinler Ovası'ndan başlayan Vank Deresi'ne bağlanan gedikleri kapatmak için yapılmıştır. Tabya bir asıl tabya ile onun güneybatı tarafında yer alan ve 2. Aziziye tabyası ile yer altına irtibatı sağlayan bir merdiven ve bunun hemen yanında bulunan bir siper duvarından meydana gelmektedir. Tabyanın bugün yalnızca batı duvarının tamamı, kuzeybatı ve güneybatı kenarlarının 12 metrelik bir kısmı dışarıdan görülmektedir. Diğer yerler kalın bir toprak tabakası ile kapatılmıştır ve yere gömülüdür. Tabya 8 Kasım 1877 tarihindeki baskın sırasında kısa bir süre için Rusların eline geçmiş ancak daha sonra Mecidiye tabyasındaki Türk birliklerinin ve Erzurum halkının müdahalesi üzerine birkaç saat süren işgalden kurtulmuştur. Mecidiye tabyası Erzurum şehrinin doğusundaki 2042 metre yükseklikteki Top Dağı'nın kuzey ucunda bulunan tabyadır. Top Dağı üzerine inşa edilen ilk tabyadır.
Tabya Sultan Abdülmecit zamanında 1852-1855 yılları arasında devrin Erzurum valisi ve kumandanı Zarif Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Tabya geniş bir avlunun doğusunda yay şeklinde bir plan üzerine kurulmuş olan yan yana koğuş odalardan meydana gelmektedir. Tabya'nın batısında geniş bir avlu vardır. Su ihtiyacını karşılayan sarnıç ve su kuyuları bu dış avluda bulunmaktadır. Gazi Ahmet Muhtar Paşa 9 Kasım 1877 sabahı Firdevsoğlu kışlasından Mecidiye tabyasına gelerek savaşı buradan idare etmiştir. Mecidiye tabyası Erzurum savunmasında önemli bir destek noktası ve stratejik bir konumdaydı. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Erzurum şehrinin düşmesini bu tabya önlemiştir. Bir zamanlar Rusların saldırılarına karşı Erzurum'un savunmasında önemli bir rol oynayan Aziziye ve Mecidiye tabyaları şehrin gezilip görülmesi gereken tarihi yerlerindendir.